Teşekkür ederim. Harika olacak. Çok iyiymiş. Çok zor bir soruyla başlıyorum bu arada. Eyvah. Büşra Develi sence kimdir? Gerçekten bayağı zor bir soru. Benim bile bilmediğimdir yani açıkçası. Sanırım bir ömür boyu sürecek bir soru. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Hep o sorunun peşinden giden biriyim açıkçası. Kendimi öyle tanımlayabilirim. Çünkü bu da sürekli olarak değişiyor aslında yani. Zaman böyle geriye doğru biriktikçe hani resmi daha bütünsel olarak görebildikçe kendinle ilgili tüm algıların yeniden şekilleniyor. Aslında böyle bir şey gibi izafiyet teorisinde var değil mi bu? Hani böyle sen gerçekten ne zaman farklı bir anlam yüklesen öyle görüyorsun o Büşra'yı. O yüzden benim bununla ilgili keşke bir cevabım olabilseydi. Hani Büşra budur deyip yola devam edebilmeyi çok isterdim. Çünkü hayatımın uzunca bir süresinde o Büşra'yı sabitlemeyi çok istedim. Belirsizliğe olan tahammülsüzlüğümden dolayı hep böyle evet ben artık buyum dediğim her an o yapı üstüme yıkıldı ve tekrar yeniden inşa ettim ve bunun aslında sonsuz bir süreç olduğunu fark ettiğimden beri de kendimi çok daha rahatlamış hissediyorum. O yüzden ben bile Büşra'nın kim olduğunu bilmiyorum, hiçbir zaman bilemeyeceğim düşüncesi aslında beni hayatta daha rahat ilerleten bir şeye dönüştü yakın zamanda. Peki bu bilmeme hali aslında bizim kim olduğumuza dair bir şey söyleyemiyor oluşumuz. Bir yaşama hali değil midir yani? %100 katılıyorum. Yani çünkü o dediğim gibi sen zaten olduğun şeye karar verdiğin noktada artık bence orada bir sürpriz yok, bir beklenti yok, bir hayal yok yani. Kendinle ilgili bir hayal de olmadığı anlamına geliyor bence. O yüzden bence çoğu insan kendini bir şeye sabitleme ihtiyacı da hissediyor işte. Ya bir mesleğe, ya bir evliliğe, ilişkiye, bir kimliğe, işte annelik kimliği. Bir şeylerle sürekli böyle kendimizi tanımlayıp bir güvende hissetme ihtiyacımız var. Bunun çok doğal bir içgüdü olduğunu düşünüyorum. Ve günün sonunda da zaten bunu yıkıp parçalamak isteyen bir canavarla beraber yaşıyoruz. Bunu tanımladığımız an yani. Bunu arzumuzla aslında en büyük korkumuz burada çatışıyor gibi geliyor bana. Gayet iyi başladık. Peki senin için sanat nedir? Bir algılayış biçimidir bence sanat. Yani hani ürettiğin, ortaya koyduğun şeyin de ötesinde tabii ki o bir şey yani. Çünkü senin gördüğün şeyi benim anlayabilmem için, bir üçüncü bir kişiyle buluşabilmesi için onun bir şey aracılığıyla ortaya çıkması lazım. Ama bence bir şey aracılığıyla ortaya çıkmayan çok fazla sanatsal ifade olduğunu düşünüyorum. O yüzden sanat bence bir insanın gündelik hayatını nasıl yaşadığıyla çok bağlantılı. Hatta Yusuf Atılgan'a işte çok az bu zamana kadar roman yazdığı için şey söylüyor. Niye daha fazla kitap yazmıyorsunuz diye. O da diyor ki benim gerçek sanat eserim gündelik hayatımdır. Ve ben buna çok katılıyorum. Ya illa gündelik hayat şu demek de değil yani. Hani sabah kahvaltım işte arkadaşlarımla buluştum gibi bir şey de değil. Hani senin gündelik hayattaki dünyayı, gündelik dünyayı nasıl algıladığın zaten yarın öbür gün senin üreteceğin şeyin de malzemesi. Her şey anda, bugün de, gündelikte ortaya çıkıyor bence. O yüzden bence bu. Zaten birisi sanat şudur dediği anda çok komik bir hale dönmüş oluyor. Çünkü zaten bunu bilebiliyor olsak adına sanat diyor olmayız. Sana süper resim çizmektir falan. Ya bir ifade bir. Onun için de bence insanın bir derece bir şeylerle aslında daha büyük bir ölçekten söyleyecek olursam bir çeşit bir bağlantı şekli. Yani bir bağlantı kurma şekli. Kişinin kendisiyle, kişinin ötekiyle, kişinin şeylerle kurduğu bağlantıları algılama biçimi. Yani illa ifade etmesine gerek yok bunu. Peki neden bu işi yapıyorsun sorusunu sorsam sana. Bu seni hangi ana ışınlar? Yani nasıl bir anda Büşra bugün olduğu insan olmaya karar verdi ya da verdi mi? Bu bir kararın ürünü mü? Yoksa başımıza gelen şeylerin içinde Büşra'nın kendisini bulması mı? Arka arkaya bir sürü soru sordum biliyorum. Yani bir kere bence kendi adıma konuşacağım. Bir görülme ve onay açlığı olduğuna çok eminim. Oyunculukta özellikle. Yani hani şey gibi hani ben bir şey yapıyorum ve yani bunu birileri görsün ve baksın hikayesi bence kesinlikle var. Ama tabii bu böyle başlangıç noktasındaki bir güdü aslında. Bunu yapma güdüsü belki bu. Sonra her şey, hayattaki her şey bence bir güdüyle başlasa bile bir yerden sonra bir derinlik kazanıyor. Ölçeklenmeye başlıyor gitgide. Bu anlamda ben biraz çok fazla hissettiğimi düşünüyorum bir şeyleri. Ve bir hayat bu kadar çok şeyi hissettiremiyor yani. Ya da eğer bütün bu duyguları hissetmeye çalışırsan hayatın ne durumda olur orası gerçekten birazcık şüpheli. O yüzden orada bana bir duygusal
bir açlık aslında bu bir tarafıyla da. Karakterler aracılığıyla belki hiçbir zaman yaşayamayacağım duyguları deneyimleme fırsatı kazandırıyor. Bu birincisi. İkincisi, ben analiz etmeyi çok seviyorum. Yani davranışların arkasındaki anlamların kovalamayı seviyorum. Bir anlam kovalama ihtiyacı da aslında. Yani sanki bir başkasını iyi anlarsam kendimi de anlayacağım. Ne kadar ötekiyi anlarsam o kadar senin sorduğun Büşra kim sorusuna yaklaşacağım duygusu aslında bir yerden sonra beni o karakterlerin içinde kalmaya ve sürdürmeye ve hissetmeye itiyor. Bir tarafıyla bu. Ama sen bunu sorduğunda benim aklıma gelen ilk şey can sıkıntısı oldu. Yani hani ben ilk o duygu yani bir boşluğa düştüğünde bence her şey o boş yani şey gibi boğulan insan bir şeye tutunup yüzeye çıkmaya çalışır ya. Hayattaki o boşluk duygusuyla ben duygular aracılığıyla yüzeye çıkmayı seçmişim gibi hissediyorum. O yüzden çocukluğumda çok sıkılan bir çocuktum. Yani hiçbir oyun beni yeterince tatmin etmiyordu. O yüzden de hani oyunlar karmaşıklaştıkça, içine taklitler girdikçe, duygular girdikçe, karakterler girdikçe, kendimin dışına çıkabilmek gibi bir konsepti fark ettikçe işler benim için çok ilginçleşmeye başladı. Benim can sıkıntımı geçiren bir şeye dönüştü yani aslında. Bir anlığına kendime mola verebilme alanı ve ihtiyacı. Peki motivasyonun nedir şu an hayata dair? Ya da en başlarda neydi? Bugün neye evrildi? En başlarda birazcık daha başka insanlar odaklıydı aslında. Yani kendimi bir başkasının ya da başkalarının gözünde, bir topluluğun gözünde var etme hissi beni kendime yakınlaştıracak zannettiğim bir şeydi. Ama sanırım orayı tecrübe ettikçe benim kendi kendimle olan ilişkime daha çok döndü mesele. Şu anda bir karakterde hissettiğim ya da keşfettiğim bir şey benim kendi anlamımı ve kendi inanç sistemimi dönüştüren bir şeye dönüşüyor. Yani aslında tamamen hikaye benim kendimle ilgili bir şey olmaya başladı. Kendi kişisel gelişimimin bir uzantısına dönüştü yani yaptığım meslek. O yüzden de hani şey gibi hissetmeye de başladım. Yetersiz de hissettiren bir şey oldu bu arada. Çünkü hani bir dansçı nasıl ki vücudunu ne kadar eğitebiliyorsa o kadar çok hareket kabiliyetini genişletebiliyor. Oyuncu olarak da eksik kaldığım yönleri daha çok fark ettim. Çünkü daha arzu duymamı sağladı aslında benim bir şeyleri hissedip oynamamla ilgili. Yani tamamen aslında kendimle ilgili bir meseleye dönüştü. İyi yanıt. Senin aradaki onlarla da çok. Gerçekten ama iyi. Peki üretmek senin için ne ifade ediyor? Yani mesela şu an yaptığımız şey benim kararını ne zaman verdiğini bilmediğimiz bir şeyin ete kemiğe büründüğü hali ya. Yani üretmek çok büyülü bir şey. Bir şeyin gerçeğe dönmesi harika bir duygu. Bu sende ne ifade ediyor? Senin böyle ürettiğin anlar ya da bir üretimin parçası olduğunda hissettiğin duygular sanki bu dünyaya hizmet ediyormuşsun gibi ya da birilerinin aradıkları aydınlığı bulmasında bir rol oynuyormuşsun gibi hissettiğin oluyor mu? Yani şunu hiçbir zaman bilemiyorum öncelikle. Yani benim yaptığım bir şey birine bir ışık tuttu. Yani mesela şu anda oynadığım karakter kime ne anlamda bir ışık tuttuğunun kategorisini kesinlikle belirleyemiyorum. Ama özellikle sette birkaç duyguyu bir arada çok fazla hissediyorum. Birincisi böyle set bir organizma gibi bir şey. Bir sürü insanla bir şeyi, çalışan bir şey ve kaynayan da bir şey ve sürekli bir şey üretiyorsun. Bu his başka hiçbir şeyde yokmuş gibi geliyor bana. Yani mesela bir set dağıldığında bir daha hiçbir şekilde o kişilerin sesçisinden, ışıkçısına, oyuncusundan, senaryosuna kadar hiçbir şey bir daha bir araya gelemiyor. O teklik duygusu gerçekten bir organizma gibi kendi içinde. Bu his bende bir şeyin parçası olmasını öncelikle çok fazla doğuruyor. Normalde belki karşılaşmayacağım, bir araya gelmeyeceğim bir sürü insanla çok zor koşullarda, hakikaten set bazen bir askerlik gibi olabiliyor. O zor koşullarda bir şeyi paylaşmak, kendi kırılganlığının büyük bir parçasını onlarla paylaşmak, onların içinde yaşıyor olmak bunu. Onların sen sırf bunu yaşayabil diye sana bu alanı kuruyor olması çok acayip bir duygu bence. O yüzden bu bana çok özel hissettiriyor zaten kendi içinde. Oradaki tüm arkadaşlıklar, ekip arkadaşlıkları. Karakterin kime ne yaptığıyla açıkçası tabii ki bazı ahlaki çerçeveler ya da etik çerçeveler içerisinde ilgilenmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama şuna kesinlikle inanıyorum. Eğer bir duyguda yeterince dürüstsen oyuncu dürüst bir şekilde kendini ortaya koyuyorsa dürüstlüğün zaten dünyadaki en seksi, en
ilgi çekici, en önemli şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden çoğunlukla bir dürüstlüğü paylaşmaya çalışıyorum izleyiciyle. O gün yoksa cebimde bir şey, onun dürüstlüğünü, o kadarını paylaşıyorum. Hiçbir şeyi zorlayıp kimsenin gözünü boyamak istemiyorum yani. Eğer bir şey yaydığımı düşünüyorsam kendi performansımla bir derece dürüstlük diyebilirim sanırım buna. Yalnız kaldığında, kafandayken geçmişle mi konuşuyorsun yoksa gelecekteki Büşra'yla mı? Çoğunlukla geçmişle konuşuyorum dürüst olmak gerekirse. Böyle şey gibi, yani ben şeyi çok seven bir insanım. Hani bir şey yaparsın, sonra şöyle bir geriye çekilip bakarsın yani böyle biraz uzaklaşıp bakarsın. O uzaklaşıp bakma şeyi benim anlamımı çok derinleştiriyor. O yüzden genelde hep biraz geriye gidip böyle bir geçmişi böyle bir alıp hayatı anlamaya çalışıyorum. Ele alıp hayatı anlamaya çalışıyorum. O yüzden daha çok geçmişle ilgileniyorum. O da hiç bitmiyor. Yani bir tarafıyla da hani hep her algın değiştiğinde geçmişin bir perspektifi de değişiyor ve sürekli yepyeni geçmişlerle hani zaman içinde zaman gibi bir konsept barındırıyor. O yüzden daha çok geçmişleyim ama bir süredir çok anlayım da. Yani geleceği bilmiyorum, göremiyorum o anlamda çok fazla. Belki hani bu bir kolektif bir düşünce. Hani seninle de az önce konuştuğumuz gibi. Geleceği düşünmek bana iyi hissettirmiyor. O yüzden sadece aslında şu anda olan şeyin farkına çok daha sık varmaya başladım hayatımın bu döneminde. Yani sadece hani bir sesin takip etmek, bir ışığı takip etmek, bir görüntüyü takip etmek, bir detayı takip etmek gibi şeylerle de vaktimi çok sık harcıyorum. Bence en yüksek potansiyel insanın şu andaki potansiyeli. Yani o zaten geleceği yaratan şey. O yüzden hani zaten hep o halde yaşamak seni gelecekte oraya taşıyan bir şey. Hani o yüzden böyle kendi bir versiyonumu manifest edip, hayal edip ama bugün onları ya o da şey gibi bir fantezi gibi geliyor bana. Hani böyle fantezi biraz gerçekçi bir insanım diyebilirim aslında o anlamda. Bu biraz çarpışarak oldu aslında hayatla. Ben zamanı hiç yapamadım, anlayamadım yani. Hani hiç geçmeyecek gibi gelmişti. Bir anda geçti falan böyle kayıplar oldu, kazançlar oldu falan ve böyle işte ebeveynler yaşlanıyor, işte sen büyüyorsun, yeni jenerasyonlar geliyor. Bir şey böyle olunca aslında bir yerde hani sadece bu olan şeyin içinde kalmam gerektiğine dair bir sezgi oluşuverdi. Başka türlüsüyle olmayacağını anladım açıkçası. Peki bu insanın kendiyle tanışmasını sağlayan bir şey mi bu beklemek? Kesinlikle. Yani durmak var bir de. Beklemek var, durmak var. Hani beklemeden de aslında beklemek gibi ama sadece ucunda bir şey yok. Durmayı daha çok tercih edebilirim. Ucunda bir şey varsa oraya koşturan bir tarafım her zaman oluyor. Ama durma halini çok seviyorum. Yani durup kapladığım alanı hissetmek, işte sesleri duymak, görmediğim detayları görmek. Yani hatta günümün bir kısmı böyle oturup durup hiçbir şey yapmadan geçirebiliyorum. Yani sadece duruyorum. O anlar mesela daha yaşama yakın şeyler gibi de geliyor bana. Yaşamı anlamaya sanki böyle biraz yaklaşıyormuşum gibi hissettiriyor daha doğrusu. Yani sanki birazcık daha beklersem hani azıcık daha durursam böyle bir ışık yanacak ve hani ben oraya doğru uçacakmışım gibi hissediyorum. Nerede o günler? Keşke ama yani bir umut. Peki insanlara bakışın nasıl? Yani hepimizi bir arada tutan şey ve bizi bir araya getiren şey. Bu insanlık motifleri arasında senin bir bakış açın var mı? Benim için insanlık çok mucizevi bir şey. Yani kötüsüyle iyisiyle bu arada. Hepimiz bir yaşama halinin bir neticesiyiz. O kayıttan önce bahsettiğimiz eksikliklerimiz bazen bizim fazlalıklarımız oluyor ve bu dünyaya adım atmamızı sağlayan şeyler oluyor. Senin bu insanlığa bakışın, insanlıkla ilgili fikrin ya da ben bunu sorduğumda aklında ilk ne canlanıyor? İlk bana bunu sorduğunda eskiden mesela şey hissederdim hani benden ayrı olan herkes bana bir tehdit gibi gelirdi. Hani ne kadar farklıysa o kadar yabancı, ne kadar yabancıysa o kadar bilinmez, ne kadar bilinmezse o kadar beklenmedik ve bir şey olabilir gibi böyle bir sıralamayla aslında benden farklı olan her şeyi ötekileştirdiğim bir derece ve kendi düşüncelerimin ve kendi yaşam tarzımın da fanatiği olduğum bir dönem oldu hayatımda. Ve bunun tam olarak nerede kırıldığını bilmiyorum. Muhtemelen şöyle kırıldığını düşünüyorum bunu kendimde. Bir yerde insanlarda görüp beğenmediğim her şeyin de kendimde olduğunu fark ettiğim an aslında benim kırılma noktam oldu. Orada hakikaten ama her şeyin yani hani belki çok bastırdığım, belki birazı olan falan oranları önemli değil. Bunları fark ettiğimde hakikaten bu aslında hepimiz biriz hikayesi belki çok dile getirilmiş ve çok içi boşaltılmış bir şey gibi ama günümüzde o birlik düşüncesi gördüğüm her farklılığa ilham duyduğum bir şeye dönüştü. Her farklı şey, her başka yaşam bir şekilde benim içimde de
kendimle ilgili unuttuğum bir şey keşfetmemi sağladı. O anlamda bunu çok değerli kılıyorum. Seti de bu anlamda çok önemli buluyorum. Çünkü sette gerçekten bambaşka insanlar, 200 kişi, 250 kişinin bir araya geldiği bir yer bazen. Ve orada bunu hissetmek, o organizmanın hep beraber çalıştığını ve beraber beslendiğini hissetmek bende bunu pekiştirdi. Ne deniyor buna? Ekip olmak o insanlarla, olabildiğini görmek. Sanat üreten insanda ya da bunun bir parçası olan insanda melankoli var mıdır? Kesin vardır. Yani melankoli zaten böyle hani depresyon olmayan bir ruh hali yani hani bence. Bir hüzünlü bir hal. Ya zaten yaşamın bütün bu güzelliğini görüp bunun biteceğini de bilmenin başka bir duygusu olabilir mi bilmiyorum yani. Hani öyle bir şey ki çok sevdiğinde de acıtıyor. Hani çünkü bitecek. Nefret ettiğinde de acıtıyor. Çünkü devam etmek zorundasın. Hani öyle bir dilemma. Yani çok sevemiyorsun, nefret edemiyorsun. Böyle arasında bir ilişki, biteceğini bile bile sevmek aslında böyle yani sevgiyi de öğrendiğimiz yerde hayatı da öğreniyoruz gibi geliyor bana. Birini sahiplenmeden sevmek zaten yaşamanın kendisi sanırım. Peki mutluluk sence nedir? Şu an mutlu musun? Mutluyum öncelikle. Yani kendimi, daha doğrusu mutluluk bana şey gibi geliyor. Yani ne bileyim, insan hangi anlarda mutlu olur? Hani hep mutlu değilim elbette ama mutsuz da değilim. Yani o aradaki o duygunun ne o? Belki huzur ve devamlılık, hayat devamlılığı diyeceğim. Onun motivasyonum edindiğim bir yerdeyim. Hep mutluluk bilmiyorum, bana böyle daha hani basit bir şey gibi geliyor. Yani çok mutlu oldum bilmem. Mutsuz değilim ama mutluluktan da uçmuyorum. Ama huzurlu ve yaşam dolu ve neşeli hissetmeyi seviyorum aslında. Benim buradaki kelimem belki daha çok neşe ve huzura daha yakınım mutluluktan. Belki o ikisini birleştirdiğimizde bir mutluluk elde ediyor olabiliriz yani. Senin için mutluluk bu ikisinin dengede olması. Evet, dengede olması. Peki mutsuzluk ne? Mutsuzluk bence çok genel bir kayıp duygusu. Kaybetmiş hissetmek. Ya birini kaybedebilirsin, ya hayatta kaybetmiş olabilirsin, ya kendini kaybetmiş olabilirsin, ya sevgiyi kaybetmiş olabilirsin. Ve bunun sürekli olacağına dair inanç sanırım depresyon oluyor zaten. Hani bu mutsuzluğun hep böyle gideceğine dair inanç. Ama bence mutsuzluk genel olarak bir şeylerin kaybı diyebilirim. Senin için hayatın bir evresinde ya da birçok evresinde her şeyin çok berbat gittiği anlar olmuştur. Seni yeniden iyi günlerin geleceğine dair ya da yeniden yolda olman gerektiğine dair inançlı kılan bir fikir, bir düşünce, bir cümlen var mı? Yani sen ne oldu da oyuna yeniden geri döndün? Kendini oyuna geri nasıl döndürüyorsun? Güzel bir soru. Zaten bence bir şeyleri kaybettiysem, yani her şey alt üst olmuş gibi hissettiysem, muhtemelen inanç sistemlerimin çoğu yıkılmıştır, kalelerimi kaybetmişimdir. Yani ya bu bir arkadaşlık inancı, ya bir aşk inancı, ya bir üretim, yaratım, tanrısal kökler, bağlar, aile. Bu inanç sistemlerim çökmüştür diye tahmin ediyorum. Sanırım bunları yeniden inşa etmek yani. Çünkü şey gibi, böyle yıkım anlarının yeniden inşa etmek için bir fırsat olduğunu da düşünüyorum. Yeniden inanç sistemleri buluyorum aslında kendime. Yaptığım şey bu. Başka bir şeye tutunuyorum yani, inanacak bir şey ki bence karanlık günler de oluyor. Çünkü yeni bir inanç sistemi buldum gibi bir şey değil. O da inşa edilen bir şey. Ya bence şöyle oluyor. Bazen evin yıkılıyor ve sokakta kalıyorsun. Tekrar o ev inşa olana kadar bir karanlık bir dönem var sokakta kalınacak yani. Ama görüyorsun inşaatı da yani. Hani arsa orada, ev orada. Hani tekrar inşa olacak bir şey var. Bu zaten hani kolay kolay kaybedilebilecek bir şey değil bence. Sadece biraz sabırlı olup yeniden inşa edebilecek zamanı ve motivasyonu kendine verme meselesi olduğunu düşünüyorum. Peki şu an bunu bilgi olarak biliyorsun artık. Ama o anın içindeyken de içinden bir duygu o günlerin bir gün son bulacağını biliyor mu? Bildi mi ya da? Çok küçük bir ışık hani o kadar çünkü zaten hani konsept o değil yani, konsept karanlığı %100 deneyimlemek. Hani hepsini %100 deneyimliyoruz bence. Zaten hani hayatın güzelliği de orada bence. Hani orada tamam artık bitti falan dediğin o yer zaten en lezzetli de yer bence. O an onu yaşamak gerekiyor galiba yani. Teslimiyet de tam olarak bence insanı orada yakalayan bir duygu. Yoksa başka türlü çıkamazsın. Bir derece teslim olman gerekiyor. Hani okey, en kötü ne olabilir? Hissini hep hani en kötü ne olabilir planı ya da hissiyle egonun öldüğü bir yer var bence insan hayatında.
ego gerçekten orada bir tamamen ölmüyor tabii ama böyle bir hani derin bir kış uykusuna yatıyor. İzin vermek lazım ona da. Sonra tekrar o egoyu zaten inşa edecek malzemeler buluyorsun. Hayallerine ulaştın mı? Bazılarına ulaştım. Kesinlikle ulaştım. Ama hani bu mesela benim hiçbir zaman tam olarak anlayamadığım bir konsept oldu. Hayallerin, ne hayal ediyorsun? Hayalimde benim bir yaşam şekli var. Yani bir yaşam, bir hal var. Bir pozisyon yok. Bir kariyer beklentisi yok. Bir pozisyon var. Bir hal pozisyonu var yani. Bir ruh hali. Onun için çabalıyorum aslında. Yani aslında temelde bir hayalim var. O da sistemin kendisiyle değil de hakikaten yaşamın kendisiyle organize olmak. O ritimde yaşama hissim var. Hayalim var. Hissim diyorum hala. Hayalim diyemiyorum yani. Onu istiyorum. Yani öyle bir idealim var açıkçası. Yani aslında basitçe güneşle uyandığım, gün battığında uyuduğum, toprakla, doğayla, hayvanla, çocukla, arkadaşla falan tamamen ilişkilere ve duyulara hitap eden bir yaşam hayalim var. Üretim bence sonra geliyor mesela. Buradan ne çıkar? Hiçbir fikrim yok. Hani oradan ne üretebilir insan bilmiyorum. O yüzden üretimsel hayallerim değil, yaşamsal hayallerim var. Tekrar o sanat sorusuyla belki bağlanabilir bir şey. O yüzden zaten bu koşullarla üretimimi de çok merak ediyorum kendi adıma. Yani bir çocuk nasıl sünger gibi her şeyi emer ya, kendim için öyle bir yenilik hayal ediyorum yani. Sünger gibi emebileceğim bir sürü şey hayal ediyorum. İnsan hayal ettiği şeylerle mi bugününü belirler yoksa içinde bulunduğu şartlarla mı sence? Ve bu sende nasıl oldu? Bence içinde bulunduğun şartlarla belirliyorsun ama bunun için önce bir arzu olması gerekiyor bir şeye yani hani. Ya mesela atıyorum çok basit bir örnek vereceğim. Ben hareket edebilen bir beden istiyorum. Atıyorum 20 kilometre rahatça yürüyebilecek bir beden istiyorum. Bunu hayal ettim ama bu günü öyle yaşamam gerekiyor ki 20 kilometreyi öyle yürüyebileyim gibi böyle bir el sıkışma, bir sözleşme, bir anlaşma yoluyla olduğunu düşünüyorum bunu. Nasıl yaşıyorsan öyle şekilleniyor aslında hayatın ama kendi adıma manifest mi deniyor ona? Evet yani kendimde hayal ettiğim, gerçekten bir resim olarak hayal ettiğim her şeyde ulaştım. Sonra dedim ki hatta niye daha fazlasını hayal etmemişim de dedim. O yüzden o çok enteresan bir şey yani. Hani insanın kendini çok iyi beslemesi gerekiyor. Yani çünkü bence kararları gerçekten bilinç dışından veriyoruz. Orayı iyi beslemek, iyi bakmak gerekiyor oraya yani. Bilincimizle çok az şeye karar verdiğimizi düşünüyorum. İnsan kendi değerini sence nasıl anlar? Yani Büşra kendi değerini anladığı bir evre var mı? Ya ben aslında böyleyim cümlesi sana bir yerde geldi mi? Hala gelmemiş de olabilir bu arada. Bence şefkatle anlar gibi geliyor bana. Hani insanın kendine tahammül edememesinin, zaten kendi kendiyle kalamamasının en büyük sebeplerinden biri bence kendine şefkat duyamaması. Yani sürekli kavga eden iki kişi var yani. Sürekli birbirleriyle dövüşüyorlar. O şefkati duymaya başladığın an bir kere zaten gerçekten kendini görmeye başladığın an kendi değerini de geliştirmeye başlıyorsun otomatik olarak. O yüzden belki bir insan ailesinden şefkat görmemiş olabilir. Bunu hiç bilmiyor olabilir. Kendi kendiyle bunu çözebildiğinde ya da bazen kendi kendine de olmaz. Biri gelir seni öyle bir sever, öyle bir şefkat gösterir ki sen bir anda kendinin farkına varabilirsin yani. Hani bu her zaman şeye de inanmıyorum. Her şeyi kendi kendimize veriyoruz gibi bir şeye de inanmıyorum. Doğru ilişkiyle bence, doğru aileyle, bu sonradan kendi kurduğun ailen de olabilir, arkadaşlarınla kurduğun ailen de olabilir. Kime aile diyorsan yani. Onunla ve oradan aldıklarınla kendine davranmaya başladığında insanın kendi değeri değişmeye ve gelişmeye başlıyor. Sonra da zaten diğer insanların da değerli olduğuna dair bir algı geliştirmeye başlıyorsun. Ama şey değil yani tabii ki değer şu marka çanta takmak ben buna değerim gibi bir yerden söylemiyorum bunu hani insani değerlerden bahsediyorum. Hani benim için öyle şeyler asla bir değer göstergesi değil yani hani bir insanın kendine biraz değer ver canım dediğim şey asla öyle bir yerden gelmiyor yani. Hani sen gerçekten utanç verici bir şey yaptığında yatağa girdiğinde kendini ne kadar dövüp dövmediğinle alakalı bir şey o yani. Gerçekten korkunç bir şey yaptığında ne kadar kendini dövüyorsun. Hatta böyle bir şey var ya utanç ve suçluluk arasındaki fark. Yani bir insan kendinden utanç duyuyorsa o zaten yüzleşebileceğin bir duygu değil yani. Doğal olarak kendinden sonsuza kadar itmek isteyeceğin bir duygu ama suçluluk sorumluluğunu alabileceğin bir şey. O yüzden bence biraz utancın suçluluğa dönüştüğü yerde de insan iyileşmeye başlıyor. Harika bir korelasyon bence. Hiç böyle bakmamıştım. İnancının bittiği olmuştur. Oluyor mu? Ve bu inancın bittiğinde içten içe seni yeniden inançlı hale getiren şey birazcık okuma yapmak mı hayata dair? Yani bence
bu sürekli inşa edilen bir şey. Yani tıpkı şey gibi. Her gün uyanıp karar verdiğin bir şey. O gün neye inanacağın. Kesinlikle buna inanıyorum. Bir sürü şey oluyor zaten. Hele şu an günden falan korkunç. Her gün içeride böyle bir ip. Böyle öyle hayal ediyorum yani. Merkezde böyle seni çeken bir ipe tutunup hani karanlıkta yolunu öyle bulup öyle devam et. Bazen o ışık her yeri aydınlatıyor. Bazen gerçekten sadece önünü aydınlatıyor. O yüzden her gün yeniden inşa ettiğin bir şey bence bir derece. Ve şey gibi, inanç biraz beslenen bir şey gibi geliyor bana. İçine ne katıyorsan, ne veriyorsan ona, o kadar büyüyor. Ne kadar görmezden geliyorsan o kadar sönüyor. Eskiden mesela hakikaten bu okuma. Yani okuyarak bunu şey yapmaya çalışıyordum. Yani yeterince okursam, yeterince bilgi sahibi olursam hayatı anlarım gibi bir şey vardı. Bir yanılgı vardı kafamda. Sonra sezgilerim devreye girmeye başladı. Orada zaten benim için hayat kesinlikle kolaylaştı gibi hissediyorum. Orada da o şey yani bilmem bir şey böyle hani kanıtlayamazsın, anlatamazsın. Kimseye söylesen kimse inanmaz. Hani ama hani bir şey inanç da tam olarak sezgisel bir şey galiba. Ünlülük hayatında negatif ya da pozitif bir etki yapıyor mu? Bir kere pozitifinden başlamak istiyorum. Çok tatlı bir şey var. En sevdiğim şey bu konuyla ilgili. Bir kere herkes sana en tatlı halin. Ya bir kere şöyle düşün. Herkes sana gelip ya herkesin en heyecanlı ve coşkulu bir suratına denk geliyorsun. Ya bu bence olağanüstü bir şey. Yani bu duyguya bayılıyorum. Seni görüyorlar ve böyle bir an var. O anları hani kafamda gerçekten böyle bir albüm falan yapmak. Arda arda dizip böyle hani videosu olsun çok isterdim bu klibin. Bir kere o anlamda herkes sana karşı çok nazik, çok sevecen, çok sıcak ve seni tanıyormuş gibi. Otomatik olarak bir güven ilişkisi kurduğum bir şey. Zaten daha mükemmel bir ilişki olamaz yani. İnsan ilişkilerindeki en kritik şey zaten güven. Ve sana güvenerek başlayan, doğal olarak da sana en tatlı taraflarını açan bir grup insan var karşında. Tabii ki %100'ü böyle değil ama çok büyük bir çoğunluğu böyleymiş gibi hissediyorum. O yüzden bu çok iyi hissettiren bir duygu. Artık kötü tarafı var mı benim için bilmiyorum. Eskiden sınırlayıcı ve böyle bilmiyorum belki de böyle bir ünlülük daha şey bir şeydi. Farklı bir şey böyle yani. Çok dikkatli olman gereken, hani gizemli olman gereken ya da seni tanımamaları gereken bir şeydi. Şimdi bence o artık değişen daha şeffaf ilişkiler kurulduğu için o alan çok rahatladı. O yüzden hiç öyle bir şeyim yok ve ben zaten hani öyle de yaşamıyorum kendi hayatımı. Fakat o insanların sana baştan güvenerek ilişkiye başlaması tarifsiz bir duygu bence. En güzel kısmı bu. Kötü tarafı yok diyebilirim yani. Bunun yanında kötü tarafını konuşmaya değmez. Bence sen olduğun gibi birisin. Yani ben sanmıyorum ki başka bir Büşra olsun. Böyle olmanın bir ağırlığı var mı? Ya da var mıydı? Olduğun gibi olmak acı bir şey mi yani? Ya da zorlu bir yolun neticesi mi? Bence sınır çizebiliyorsan olduğun gibi olmanın bir şeyi yok yani hani. Bilmem bence sadece hayatı kendin için kolaylaştıran bir şey. Zaten hepimiz olmadığımız gibi olursak sevileceğimize dair tuhaf bir inanç var insanoğlunda yani. Hani ben onu denedim. Hani başta yani söyleyeyim. Onu denedim. Hani kimse daha çok anlamıyor, kimse sizi daha çok sevmiyor. Önünüze bence gümüş tepside bir şeyler de sunulmuyor öyle olduğunda. Sadece sen kendin olarak hayatı deneyimleyebilme fırsatını kaçırıyorsun. Hayatla ve insanlarla dürüst bir ilişki kurmanın tadını kaçırıyorsun. Yani bunu kendim de deneyimlediğim için çok iyi anlayabiliyorum. Hiç gereksiz bir zaman kaybı yani. O yüzden herkes hani %100 kendisi olursa kaybedeceklerim de benimdir yani. Hani onu da ben zaten çok okeyim. Hani ben olduğum için kaybettiğim bir şeyi bir başkası olarak kazanmak gerçek bir kazanım mı hakikaten yani? O yüzden hani ben olarak kaybedeceklerime ben baştan bu daha paha biçilemez bir şey gibi geliyor. Sorumluluk almak bence. Kendin olmanın sorumluluğu değil mi? Evet. Peki sence başarı nedir ve kendini başarılı görüyor musun? Başarı mesela dedik ya hani sanatta şey konuştuk. Hani sanatta nasıl algıladığın, bunu bir şeye dönüştürüp dönüştüremiyor olmanla alakası yok. Başarıda işler birazcık somutlaştırmakla ilgili gibi geliyor bana. Bunun şimdi hani bugün de bunun karşılığı ne kadar kişiye ulaştığın, kavramsal bile olsa ne kadar sattığınla alakalı ya. Yani illa somut bir şey satmana gerek yok yani. Ne kadar kitlelerle ölçülüyor şu an başarı. Bence artık bu çerçevenin dışında düşünmek o kadar zorlaştı ki. Hani kendi başarı kavramımı da kaybetmiş gibi hissetmiyor değilim, yalan yok. Bu sabah düşündüm hatta bunu. Yani ne gerçekten başarılı diye bu sabah sanki sen bu soruyu soracağını biliyormuşum gibi. Bu arada soruları gerçekten burada cevapladım. Düşündüm. Sanırım şu anda buldum. Yine ona diyeceğim ya. Hani üretimde, yaratımda, davranışta, tutumda kendini dürüst olduğun sürece bence bu başarıdır. Yani kendini kanıtlayabileceğin bir şey gibi geliyor artık. Ben başarılıyım ya. Hani ben işimi çok iyi yaptım ya da yaşam işini çok iyi yaptım. Sevme işini yaptım yani hani.
kendi çok iyi yaptığımdan kaynaklı kendi sınırlarım dahilinde yapabildim. Bence bu yeterli olmalı. Zaten günümüzde bu kadar başkalarının hayatını görmenin en büyük dezavantajını da yaşıyoruz. Yani bu çok dezavantajlı bir şey hakikaten. Gerçekten şuradaki çabayı, her şeyi, o kendine ihanetin ilk adımını atıyorsun. Yani başkasından yola çıktığın an zaten hani şefkat gidiyor, utanç geliyor falan. O bir sarmal hani. Dualitenin diğer tarafına geçiyorsun gibi bir şey bence. O yüzden o çizgiyi böyle çekmek gerekiyor gibi hissediyorum. Hep uyandırmak lazım yani kendini. Herkesin vakti başkadır diyebilir miyiz? Evet, bazen de hayırlısı değildir ya. Hani gerçekten böyle bir şey de var. Hani bazen de senin düşündüğün gibi böyle atıyorum ya, dünya starı olman, işte en iyi gazeteci olman, en iyi belgeselleri çekiyor olman, en iyi bisikleti yapıyor. O kadar da hani bozabilir yani bazen insanın dengesini. Düşünüyorum gerçekten herkesin ya bu bir arzu, bu bir fantezi. Fanteziler çoğu zaman gerçekleştiğinde tatmin edici olmaz ya. O bir fantezi olduğu için öyledir yani. Fantezilerimizi gerçekleşmeyen fantezilerimiz başarısızlığımız olmamalı yani. İnsan bir yolculuk yapıyor olarak baktığımızda bu yolculuğun sence en sarsıntılı yanı insanın karanlığıyla yüzleşmesi mi? Yoksa aydınlığa inanırken karanlıktan kurtulmaya uğraşması mı? Yani zaten ikincisi çok fazla var olmayacak bir şey. İnsanın karanlığıyla yüzleşmeden aydınlığa ulaşamayacağı noktası. En zorlayıcı yanının da o karanlıkla yüzleşmek olduğuna inanıyorum. Senin bu konudaki bakışın nedir? Ben tam tersi karanlıkla yüzleşmenin en kolay. Çünkü o başına geldi artık, anladın mı? O kuyuya düştün yani Yusuf kuyuda. Hani ona yapabilecek bir şey yok. Bence en sıkıntılı yan aydınlığın içinde kalamamak olduğunu düşünüyorum. Evet, orada hani sen o gerçekten her şey yolunda olduğunda, gerçekten asgari ya da hayallerin askerinin üstündeyse o standartlara ulaştığında oradaki geçicilikle mücadele edebilecek misin? Hani o da hayat geçici ya günün sonunda geçecek bir şey var yani. O yüzden aydınlık, her şeyin çok güzel olması bunu kaybetmekle ilgili de bir şeyi hemen doğuruyor bana sorarsan. O yüzden aydınlıkta hayatı çok sevmemekten daha zor olabilir. Hani onun böyle bir konforlu bir tarafı da var yani hani her şeyden nefret etmenin falan onun bir şeyi var yani ama her şey çok güzel ve geriye doğru birikiyor. Hani o baharda o çiçekler soluyor. Hani her şey biraz soluyor ve bir şeye dönüşüyor falan ki o bir şeye dönüşüyor inancını sağlam tutup yine de günün sonunda senin bir gün bu dünyada var olmayacağını bilerek o aydınlığı kucaklayıp sahiplenmek bence zor kısım ya. Bence çoğu insan bu yüzden aydınlıkta kalmakta zorlanıyor diye düşünüyorum. Bakmadığım bir yerdendi. Katılıyorum bu arada. Zor bir şey. Bence bütün bu yaşam motivasyonu bu yani hani. Biteceğini bildiğimiz bir partide çok mu eğlenmeliyiz yoksa hani çok eğlenirsen de hani bitecek diye çok üzüleceksin. Peki insanın beyninde, kafasında ya da hayatta oluşturduğu bloklar var mıdır böyle? Üstüne inşa ettiği şeyler var mıdır? Onu engelleyici. Atıyorum para. Sence Büşra'nın böyle şeyleri oldu mu ya da insanlara dair böyle bir senin gözlemin var mı? Yani hani bence zaten bir sistemin içinde yaşadığımız için bu önceden tasarlanmış bir sistem zaten insan eliyle. O yüzden kesinlikle burada böyle bir blokaj olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak hani zaten sana diyor ki hani giriş paralı diyor yani anlatabiliyor muyum çoğu yer. O yüzden hani bunu bir parayı ya da maddiyatı yok sayarak o zaman bu dünyada bir işimiz olmaması gerekiyor gibi geliyor bana. O yüzden hani bunu kesinlikle seninle de konuşmuştuk hatta hatırlıyorum. Parayı kirli bir şey olarak görmekte sıkıntı var. Çoğu insan, çoğu gerçekten benim tanıdığım yaratıcı, üretici, iyi niyetli, hakikaten ilham vermek isteyen, iyi şeyler başarmak isteyen insanların çoğunun zihninde paranın kirli ve pis bir şey olduğuna dair bir algı var. Ve doğal olarak ne oluyor? Aman benden uzak olsun. Zaten yıllarca Yeşilçam'da işte sen işte fabrikatör, ben Yaşar Usta falan hani yani doğal olarak zaten hani iyi insanlar hani parayla çok işi olmayan insanlardır gibi böyle kolektif bir algı var zaten. Doğal olarak hani bunun kesinlikle bir bilinç dışı engel olduğuna %100 inanıyorum. Hani para kötü bir şey olmak zorunda değil. Senin bununla ne yaptığınla alakalı bu tamamen. O yüzden de hani genelde bu yanlış insanların elinde oluyor yani hepimizin gördüğü üzere çoğunlukla. Yoksa katiyen bunun böyle hepimizin kendi zihnimizi değiştirmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani çok güzel şeyler de yapılabilir hakikaten yani. Deli misin?
delilik sence nedir? Bilmiyorum yani, bence genel olarak tür olarak çok kendimizi bir arada yaşamak için sağlıklıyız numarası yapan bir türmüşüz gibi de geliyor bana. O yüzden hani o anlamda bu çok geniş bir spektrum. Hani uçlarda davranışlar ve makul davranışlar, ama onu belirleyen şey bir arada yaşayabilme kabiliyetimiz sanırım. O yüzden oradaki tanımlayıcı şey her zaman ne kadar bu ilişki kurabiliyoruz ve bir arada yaşayabiliyoruz hikayesi. Sen bunun neresindesin? Bazen öbür uca, bazen çok makule yatırdığın şeyler vardır içinde. Kendini bunların arasında nasıl hissediyorsun? Kesinlikle bütün savaş o bence. Bence bütün insanlar kendiyle ilgili ya bir dakika, bende hakikaten bir anormallik mi? O yüzden zaten bugün Instagram açtığımızda bu kadar teşhis çılgınlığı, herkes ben galiba şuyum, ben galiba buyum. Hepimiz zaten bir anormallik olduğunun farkındayız bence bir tarafıyla. Yani daha doğrusu insanlığın bir çerçevede tanımlanmayacağına dair artık hani bir şeyimiz var. Hani kesinlikle bir arada yaşamamız için uydurulmuş bir insanlık olduğu ortada yani. Apaçık koşullarda, uygun koşullar gelişirse herkes her türlü aşırılığı yapabilir. Buna inanıyorum yani. Peki sence yaşamın bir mucizesi var mı? Çok güzel bir soru. Bence yaşamın mucizesi çok pozitif duyulabilir ama sevmek. Yani çünkü sevgi asla somut olmayan bir şey. Yani birini sevmek, bir şeyi sevmek hiçbir zaman açıklanamayan bir şey. Neden sevdiğin, niye sevdiğin. Hani bazen tanımlar bulabilirsin ama o hissi tanımlayabilmek çok mümkün bir şey değil. Bir şeye sevgi duyabilmek bana çok mucize gibi geliyor. Yani bunun kaynağı ne? Hani yani bu hakikaten de şimdi nereden çıktı ya falan gibi. O yüzden de bence hani bunun uç versiyonlarından biri diyeceğim. Annenin her zaman çocuğa olan sevgisinin o anda, doğum anında inanılmaz hani bir mucize. Yani çünkü bence belki de o kaynağın en görünür olduğu an o olduğu için bu mucizeyle eşleşmiş bir şey. O yüzden oraya bir sevgi koymak istiyorum. Bence de öyle bu arada. Sevgi ve aşk bu dünyadaki en mucizevi En şey. mucizevi şey hakikaten. Ve her şey olabilir yani. Hayattaki her şeye aşk ve sevgi duyabilirsin gibi geliyor bana. Evet. Yani ve ne demek buna? Nasıl mümkün bu kadar? Hani ya kaynağa ulaşabildiğin an sınırsız olan bir şey yani. Genelde işte ablam doğum yaptığında şey demişti, hani ya içimde bu kadar çok sevgi olduğunu bilmiyordum. Mesela bence bu mucize, yani insanın bu kaynağın farkında olmayışı, bunun bir aracıyla ortaya çıkıyor olması. Hani bu şimdi nereden, ve korkutucu da bir şey. O yüzden zaten bütün ilişkilerin günümüzde bu hale gelmesi biraz güven arayışımızla da. Yani dünya güvensizleştikçe biz daha çok güven arıyoruz. Daha çok güven aradıkça da sevgi belirsiz bir alan olarak kalıyor. Çok sırtını yaslayamayacağın bir alan olarak kalıyor. Keza inanç da aynı şekilde. Yani bu güvensizlik arttıkça böyle şeyler daha az güvenilir olmaya başlıyor. O yüzden de o kaynakla bağlantıyı sanırım sürekli sürdürüyor olmak lazım. Peki hayatta şüpheyle ilgili, yani bugünlerin geleceğini bilmek ya da şu an eriştiğin bir şuaya erişebilmek hep bildiğin bir şey miydi? Hep ben bir gün başka bir ruh haline ya da başka bir şey yapacağım noktası var mıydı? Yoksa ya acaba ben bunun için doğmadım mı gibi sorgularının seni negatif bir yere ittiği oldu mu hiç? Bilmiyorum, bu böyle sınırlı bir düşünce gibi geliyor bana. Yani mesela çocukken ben çok küçük yaşta oyuncu olacağımı biliyordum. Hani bu bir bilgiydi. Nereden geldiğini hakikaten bilmiyorum. Ama ben buna gerçekten adım kadar emindim. Bu da bana çok enteresan geliyor. Ama bir yerde yolda bu da önemsizleşti. Yani bunu biliyor olmanın büyüsü de kaçtı. Ya bu hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Bu o anki sınırlı bir durumda bir çocuğun, bir gencin, bir yetişkinin, neyse kimin hayali neyse, o koşullar içinde kurduğu bir şey. Sonra o koşullara ulaştığında bence yeni koşullar ortaya çıkıyor. O yüzden insan hayalinin de fanatiği olmamalı gibi geliyor bana. Çünkü ya bugün mesela oyunculuk yapmadan asla yaşayamam imkanı, ya böyle hiçbir şey kalmadı hayatımda. Bu da ilginç geliyor bana. Çünkü bir yerde bir su gibi yolumu her zaman bir şekilde bulurmuşum ve bir kanal yaratırmışım gibi de hissettiğim bir durum var. O yüzden hala bilmiyorum aslında. Hala bir yere kavuşmuş ya da ulaşmış değilim. Evet, 9 yaşındaki Büşra'nın istediği şeyi yapıyorum ama bu bütün Büşra'ların istediği şey miydi ve hala o mu bilmiyorum. O yüzden o 9 yaşındaki Büşra'cığım hani şimdi biz belki de başka bir şey hayal edeceğiz, kız mı olur mu falan gibi de bir şeyi orada da iyi bir anlaşma yapıyor olmak lazım. Çünkü öteki türlü şey diyorsun ama ben yani büyük yani çok dramatik şeylere dönüşüyor. Hani o Büşra'ya ihanet mi edeceğim falan, hani yani öyle bir şey değil o. Evet, o sınırlı düşüncede o ruhun ihtiyacı
buymuş atıyorum. Daha çok alkış, onaylanma ve daha çok hissetme. Belki de hani birazcık da kendine saklama olacaktır bundan sonrası. Hani hissettiği şeylerle. Hani belki de daha münzevi bir hayat olacak. Bilmiyorum hani. O yüzden hani onun da fanatiği değilim artık. O Büşraları birbirinden ayırmaya başladım. Böyle şey gibi oluyor bence. Hepimiz kendi bireyselliğimizi bir bütün olarak algılıyoruz. Yani çoğu zaman işte 9 yaşındaki halimizle 15, 25 ve atıyorum 35 yaşındaki halimiz arasındaki kişi aynı kişi gibi geliyor. Ben onları ayırdığımda, onlarla göz göze geldiğimde tek tek onlara baktığımda bir yerde özgürleştim aslında. Yani kendi geçmişimizin de kölesi olabiliyoruz. Kendi sözleşmeleri, çok büyük sözleşmelerin altına da imza atıyoruz bazen yani. Hani bu da günümüz dünyasında hep pohpohlanan bir şey. Hani altından o sözleşme sonuna kadar gitti falan filan ama yok yani hani yol ayrımları da vardır. Ben buna çok inanıyorum. Bence de öyle. Zaten oraları görmediğinde de fanatik olmuş oluyorsun. O da çok Ya da faydalı. ruhsuzca bir işi sürdürmeye devam ediyor oluyorsun. Hani artık sömürmüşsün onu, bitmiş o. Ama o bana aitti ya. Kendindeki o parçayı bırakamadığın için hiçbir zaman kendindeki yeni bir senle de karşılaşamıyorsun. Bu da bir risk barındırıyor. Kişinin kendini olduğu sandığı kişiden vazgeçip yeni bir kişi olduğunu kabul etmesi bir risk yani. Kendini yaratmak bir risk o anlamda. Yeniden ve yeniden ve yeniden. Peki yolculuğun nasıldı? Şu ana kadar yani. Şu an kayda bastık ve bu ana değin yolculuğuna bir isim verecek olsan. Ya da nasıldı yolculuk? Çok güzel şey sordun. Tarot'ta bir kart vardır. Fool kartı. Abdal kartı yani aslında. Abdal, aptal diye de şey, abdal yani. The Fool kartı vardır. Böyle The Fool kartı uçurumun kenarında böyle durur. Genç biridir. Ve böyle uçurumda dağlar vardır. Yanında beyaz bir köpeği vardır. Havlıyordur. Ve böyle her an uçurumdan düşecek gibidir Fool kartı. Ve Tarot 72 kartı o kartla beraber başlar. Aslında böyle biraz bu kahramanın sonsuz yolculuğu gibi de. Ve orada bir yolculuğa çıkar o kartlar boyunca. Ve köpek havlıyordur resimde çünkü onu gelecek tehlikelere karşı uyarıyordur. Ama o sanki düşecekmiş gibidir. Ve arkasındaki yamaçlı dağlarda geçeceği aslında yolları temsil ediyordur. Ve sırtına aldığı işte ateş, hava, toprak, su elementi yanındadır falan filan gibi böyle bir şey. Kendimi aslında öyle hissediyorum. O tarot kartındaki Fool gibi hissediyorum. Hani en başından buraya gelecek olursak. Ve bu döngünün de sürekli yenilendiğini düşünüyorum. Yani sürekli aslında o 22 ana arkana kartı bitiyor ve tekrar Fool'a geliyorsun. Her zaman bir şeyin Fool'u oluyorsun bence. O yüzden de kendi yolculuğumu biraz o arketipler üzerinden tanımlamayı seviyorum. Orada bir sürü şey var, malzeme var yani işte. Dünyevi annesi var. Mesela Magician ikinci kart sihirbaz kartıyla başlar. Hayal etme kartıdır aslında. İşte yerdekiyle göktekinin aynı olduğunu söyler kart sana ve ne hayal edersen onu gerçekleştirir Magician. Aslında Fool yolculuğa hayalle başlar falan filan gibi çok güzel bir anlatı. Bunu oyunculukta da kullanmayı çok seviyorum bu arketipleri. Sonra işte onun dünyevi babası gelir. Daha ruhani işte papaz. Sonra işte rahibe annesi gelir. İmparator gelir. İmparatoriçe gelir. Yani biri dünyevi zevkleri, dünyevi güçleri, biri de ruhani güçleri temsil eder. Ve böyle dünya kartına kadar gider tarot ve orada tekrar sıfırlanır aslında. Tekrar Fool'a döner. O döngüde düşünüyorum hala kendimi. Yani o anlatısını çok seviyorum tarotun. Hep o yüzden bazen atıyorum ters adamlar onun gibi hissediyorum. Bazen adalet tarafındayım hikayenin. Bazen işte kıyamet kartı falan. Hani öyle devam ediyor. Şu an hangi yerde olduğunu söylemeyeceğim. Ama tekrar başa döneceğine eminim yani. Ama ortalarında bir yerlerdeyim. İyiymiş bu arada. Çok iyi tarot araştırmanı öneririm bu arada. Olağanüstü bir anlatı. Çünkü bir yandan da şey çok acayip. Resimlerine baktığın zaman sana çağrışımları, sana bunu benim anlatmamdan çok daha fazla şey çağrıştırıyor. Doğal olarak bilgi sana sezgisel bir yolla ulaşıyor ve bilinçaltını şekillendiriyor. O yüzden çok seviyorum tarotu ve rüyaları falan genel anlamda. Evet. Fal değil yani. Fal olarak yani ne olacak falan filan gibi değil ama arketipleri çok kıymetli buluyorum. Peki yolculuğunu 3'e ayıracak olsan ayrımın var mıdır? Ayıracak olsan ne derdin bunlara? Doğdu. Oynadı. Çok oynadı bence yani. Çok severdim oyun oynamayı da. Sonra çok eğlendim. Sonra bir duraksama dönemi diyebiliriz belki. O her şeyi yerli yerine koyma şeyi. Aslında şöyle, kendi hayatımın en klasik, benim için çok klasik bir ayrımı oldu. Direkt aslında öyle gireyim konuya. Konservatuvar beni hayatımda çok fazla değiştirdi. Konservatif eğitim. Çünkü benim
konservatif bir ailem hiçbir zaman olmadı. Hani çok rahat büyüdüm açıkçası. Ama konservatuarın bir gencin üzerinde bu kadar çok etkisi olabileceğini bilseydim 2 kere düşünürdüm girmek için. Çünkü orası bir çeşit bilgiyi, entelektüeliteyi, ciddiyeti, ekolü çok ön plana çıkartan bir şey. Bir yerde bu ağırlık benim bütün eğlencemi aslında kendi hayatı bir oyun olarak algılayışımı çok etkiledi. Beni biraz ağırlaştırdı açıkçası. Bu iyi bir şey de olabilir. Kötü bir şey olmak zorunda değil. İyi tarafları da çok fazla oldu hani. Ama bir sentez yarattı kendi kişiliğimde. Enteresan bir sentez yarattı. Bilgiyle deneyim arasında seçim yapmam gereken bir yere getirdi beni. O yüzden hayatımdaki çok önemli bir kırılma noktası olarak görüyorum konservatuarı. Ama derinleştirdi de bir tarafıyla. Bir tarafıyla derinleştirdi. Dönem dönem fanatikleştirdi. O yüzden benim üzerimde etkisi düşündüğümden çok daha fazla olduğu için bunu söylüyorum. Yani hani geriye dönüp baktığımda düşündüğümden çok daha fazla şok edici bir etkisi olmuş benim üstümde. Bunu geçmişe bakınca mı okudun? O anlarda da sana bir şey yaptığının farkında mıydın? Farkındaydım. Bir şekilde bir direnç hissediyordum zaten içimde okuldayken. Çok da böyle hocalarımı falan kızdırmadan konuşmak istiyorum. Ya da böyle konservatuar çok kötüdür arkadaşlar gibi bir şey algılanmasın istiyorum anlatırken de. Yani mesela şöyle bir hiyerarşi vardı. Bana mesela şey çok enteresan geldi. Bir sanat okulunda bir hiyerarşi olması. Yani şimdi biz politik de şeyler konuşuluyordu derslerde. O zamanki hükümetin sertleştiği dönemlerdi ve bizim bunu eleştirebildiğimiz dönemlerde. Ve bunu eleştirirken bir yerde aslında o muhafazakar yapının farklı bir yapısı okulun içindeydi. Ve benim zihnim bunu algılayamıyordu yani. Hani o muhafazakarlığı eleştirirken bu muhafazakarlığa neden hani tamam diyelim ki doğal olarak da benim içimde bu sistemi kırmak isteyen tarafımı çok fazla harekete geçiriyordu. Doğal olarak da her zaman bir şey olarak gördüm orayı sanırım. Hani hiçbir zaman o kadar ait hissetmedim. Hep oraya çok ait hissedeceğimi düşünmüştüm. Ait olduğum yeri buldum gibi hissetmiştim. Ama girdiğimde öyle hissetmemiştim. O hiyerarşi beni çok bozmuştu yani. Ben başka bir community gibi düşünmüştüm yani orayı. O yüzden ama tabii onun içindeyken bunu her ne kadar reddediyor olsan da çok küçük yaşta girdiğin için bir şekilde o hamur da oraya göre yoğruluyor. Böyle bu çelişkiyi kendi hayatımda fazlaca hissettim yani açıkçası. Ama eminim faydası olmuştur. Kesinlikle oldu. Ya böyle belki o fool çok daha fool hani burnu havada uçurumun ucunda devam edecekti. Hani orada belki böyle bir imparator hani iyi bir kesişim yaratmış olabilir. Hani artık kartlarla konuşmaya başladım. Sorulara öyle cevap veriyorsun. Aynen. Kart seçiyor. Kendine söylediğin bir cümlen var mı? Ne olursa olsun. Mesela benim bir cümlem var. Erkeklerde bu var. Kanka senin canını mı alacaklar? Okay. Ne olacak ki yani? Zaten öleceğiz hani. Evet abi okey. Senin var mı böyle bir cümlen? Ne olursa olsun. Evet, ben her zaman tutunduğum en büyük şey ailemdeki herkesin yaşıyor olması ve sağlıklı olmak. Ya bu beni böyle hani sıfırlayabilir günü yani. Hani yani gerçekten hani bu benim çok büyük bir ohum hani. Evet, Dilara, Esra ablam, Kübra ablam, annem, yeğenlerim hayattayız ve oley falan yani bu. Hepimizin hayatta oluyor. Ailemdeki herkesin hayatta oluyor olması benim için daha önemli bir şey yok yani bu sağlık ve hayatta olmak. Bir olay yaşadım ve bu beni bambaşka biri yaptı dediğin bir kırılma noktası var mı hayatta? Ya da böyle bir olay var mı? Var aslında ünlü olmak. Çünkü 21 yaşımda falan bu benim başıma geldi. Başıma geldi diyeceğim buna. 21 yaşımda başıma geldi. Ben bir anda Büşra Hanım oldum. Bir gün önce Büşra'ydım, Büşra Hanım oldum. Ve bir şirket CEO'luğu size aslında veriliyor. Sen bir anda kendi şirketinin CEO'su oluyorsun. Bütün kararları senin vermen lazım. Hangi senaryoda oynayacaksın, hangi anlaşmayı kabul edeceksin, nasıl olacak, nasıl daha... Yani her şeyi tasarlaman gerekiyor. Ve böyle bunun eğitimi yok yani. Bunun bir altyapısı yok. Doğal olarak bu benim hayatımda çok büyük bir kırılma noktası oldu. Çünkü hani çok büyük bir sorumluluk verdi bana. Ve bu sorumluluk benim kimliğimle alakalı bir sorumluluktu. Senin kim olduğunla bağlantılı bir şey. Yani senin günün sonunda cezalandırılacağın ya da ödüllendirileceğin şey senin kendin olarak görünür verdiğin bir karar. Senin kim olduğunla ilgili bir yargı var. Ve bunun kararını iyi vermeye çalışmanın ağırlığı çok yıpratıcıydı. Çünkü hani doğru sandığını düşündüğün bir şey doğru olmayabilir. Çok fazla değişken var. Çok fazla ilişki ağı var. Orada doğru kararları vermek hiçbir zaman mümkün değil. O yüzden bunun benim ömrümden ömür götürdüğüne çok eminim yani. Hani
O dönemde yaşadığım o stresi. Çünkü hani bizim ailede de hiç kimsenin bu konularla ilgili bir bilgisi yok. Hani alo hani bu işi kabul edeyim mi falan diyebileceğin. Yani gerçekten hiç kimse yok. Hani Türkiye'deki menajerlik sistemini zaten hani konuşmuyorum bile. O yüzden hani çok yalnız, çok yalnız hissettiğim ve bunun ödüllerinin yani kararlarımın sonucunun ödüllerinin çok büyük ya da bir yıkım olabileceği riskli kararların içinde olduğumu hissettiğim başka hiçbir kırılma noktası olmadı. Yani zor bir süreçti. Şans senin için nedir ve şansı nasıl tanımlarsın? Şansa inanıyorum. Yani kesinlikle böyle bir şey var. Şans vardır ve doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru projede, doğru ortamda bulunmanın kesinlikle etkisi olduğuna inanıyorum. Ve bu da bence hayatımın mucizelerinden bir tanesi. Yani tekrar sevgiden sonraki mucize. Çünkü bunun da kaynağı hani yani neye göre, kime göre, niye dağıtılıyordu onu da bilmiyorsun yani hani. O şanslı, ben şanssızım. Hani onunla da emin değilim. Ama şans bazı insanları hakikaten buluyor bence. Bir istatistik gibi herhalde. Peki bu bir şey yapmanın sonucu mu? Mesela ben şu an birlikte bir röportaj yapıyoruz ya. Bu bir şans. Evet. Ama senin yarattığın bir şans bu. Ya sen bunun için birçok şey yarattın. Bir sürü şey yaratarak. Ben bir anda yolda köşeyi döndüm ve kitaplarım sana çarptı ve onu düşürürken sen röportaj yaptın. Ben de oyuncu olduğumu söyledim ve kendimizi burada bulmadık. Yani o yüzden hani bu senin yarattığın bir insanın kendi şansını da yaratabileceğine inanıyorum ama böyle gerçekten bir kuş gibi konabileceğine de inanıyorum şans. Sen şans deyince benim aklıma tabii direkt böyle bir piyango gibi vuran bir şans geldi. Ama iki türlü şans var. Bir şansı kendin yaratıyor, bir de onun içine düşüyorsun hakikaten. O böyle bence vortex bir rüzgar ve böyle evrende ilerliyor ve sen bazen onun içine giriyorsun, bazen de hesaplıyorsun. Rüzgar batıdan esiyor, böyle ben buraya girersem rüzgarı yakalarım diyorsun, onun içine giriyorsun gibi iki şeyi var bence. Bazen de şans gibi gördüğümüz şeyler aslında en büyük şanssızlığımız da olabiliyor. Tabii uzun vadede yani. Hani kaç hani şey var ya, piyango istatistikleri hepsi batıyor, sokaklara düşüyor falan yani. Hani evet, tabii ki. Belki o anlamda kendi yarattığın şans daha öngörülebilir, daha tutarlı ve daha hikayeli. Çünkü sorumluluğunu alıyorsun. Evet, hesaplayarak ilerliyorsun. İsteyerek Yani. yapıyorsun. Aynen. Peki bu bir adanmışlık mıydı yolculuk? Şu anki Büşra bir adanmışlığın ürünü mü? Tabii bir adanmışlık vardı yani bir rota ve yani bu şey gibi bir şey değil ama ben buradan gideceğim falan gibi değil ama işte böyle şey gibi ışığı takip etmek gibi bence hani herkesin de yolu o anlamda işte o kıyaslamaların kendini başkalarıyla kıyaslamanın da çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Her yolun çünkü seni çıkardığı bir yer var ve o ondan işte başarıyla da alakalı, ondan daha değersiz bir şey değil. Benim içim yüksek sesle hep şimdi gittiğim ve gideceğim şeyi bağırıyor yani. O yüzden hani bunun dışına çıkmak bilmiyorum benim için herhalde çok zor olurdu. Peki vazgeçtiğin bir an var mı? Var. Nasıl hissettin orada? Rahatladım. Aslında rahatladım ve ondan sonra her şey daha iyi oldu benim için. Yani hani vazgeçtim yani. Genel olarak vazgeçtim ve ondan sonra güzel oldu zaten. Hani bazen de çok tutulmak da sanırım büyük bir baskı yaratıyor insanda. O kararın da kölesi olmamak lazım yani. Vazgeçmek bence güzel bir duygu. Senden çaldığını hissettiğin an vazgeçmek dünyanın en özgürleştirici şeyi olabilir. Orada kişinin teraziye kendini bit koyması lazım yani. Hani benden mi alıyor, bana mı veriyor? O çok iyi hissettirmişti. Hep o hakkı kendime veriyorum yani. Benim her zaman vazgeçme hakkım var. Seni bugün her gün yataktan kaldıran şey ne? Değişiyor. Birisi bir şey söylemese bir yıl yatabilirsin. Ama bir amacın var ki kalkıyorsun yani. Bunu anlamlı yapan şey sence en basit haliyle anlatacak olursan ne olurdu? Büşra'yı deneyimlemek diyebilirim. Yani Büşra'yı deneyimlemek. Fiziksel, bedensel. Hani madem buradayız. Hani şey gibi ya seni bir partiye tekrar parti örneğin bunu düşünüyorum çünkü seni bir partiye çağırdım. Evet odada da oturabilirsin tabii ki ama hani şöyle bir gelip bakmaz mısın? Kim gelmiş? Ne içiliyor? Yemek var mı falan. O yüzden hani her zaman evet dediğin gibi bir merak uyandırıyor. Ve bir umut tabii ki yani her gün enteresan bir şey olma ihtimali. Bilinmezliğin mucizesi de var diyebilir miyim? Var, %100 var. Kesinlikle var. Hiçbir zaman bugün de aynı olacak diye uyanmıyorum yani. Bak bugün ne olacak diye uyanıyorum. İlham nedir? İlhamı nasıl alırsın? Yani sen nereden ilham alırsın? Ve senin için ilham ne ifade ediyor? Ben hikayelerden çok ilham alıyorum. İnsanlardan çok ilham alıyorum. İnsanlardan çok ilham alıyorum. O yüzden de ilişki kurmak ve bağlantı kurmak benim için çok önemli. İnsanları dinlemeyi çok seviyorum. Onların kendi hikayelerine nasıl baktıkları, bakış açılarını çok ilham verici buluyorum. Ve onların gündelik hayatını nasıl sürdürdüğünü de benim çok ilham aldığım insanlar var. Hakikaten olağanüstü bir çabayla hayatı güzelleştiriyorlar. Genel olarak ve çoğunlukla. İnsanlardan daha çok ilham alıyorum. Mesela doğadan aldığım
ilham sınırlı olabiliyor bazen. Doğa bir yerde hemen kör olabiliyorsun doğaya. Tamam ağaç, tamam gün işte aynı batıyor, işte tamam orman falan. Evet var, bir bütün his var ama insandaki karmaşık anlam onları dinledikçe daha çok besliyor beni. O yüzden insan diyeceğim. Yaptığım mesleği de o yüzden yapmayı çok seviyorum. Orada da insanı daha yakından deneyimleme fırsatı bulabildiğim için. Ben bu arada hayvanlara da çok bakıyorum. Kuşlar benim... Abi bir kuş var. Kalbinin yarısını ve beyninin yarısını kapatıp 7 gün uçuyor. Bir işi var hayvanın. 7 gün uçmak. 7 gün boyunca aralıksız uçuyor. Beyninin ve kalbinin yarısını kapatıyor. Ve 7 gün aralıksız uçuyor. Çünkü düşünmeye ihtiyacı yok. Bir amacı var ve oraya ulaşmak için minimum enerjiyi harcaması lazım. Bunu ilk duyduğumda inanılmaz ilham almıştım. Çok güzel. Bir amacı var. Evet. Artık yarısına ihtiyacı yok olan gibi. Ama insanlar da büyük bir palet yani. Bambaşka renkler. Orada bir beynin hepsini kapatıp kalbi full açmak ya da kalbi kapatıp böyle beyni açmak olsa bu arada süper olur. Öyle de olabilir. Müthiş olurmuş. Yani ben insan olarak bunu yapabilmek, bunun tuşu olsun çok isterdim. Yani kalbi açma ve beyni açma. Tercih yapacak olsaydın hangisiyle yaşardın hayatını? Kalple yaşardım kesinlikle yani. Kesinlikle öyle yaşardım. Çünkü beyin bizi hayatta tutmak üzerine bir organ. Ama kalp o mucizevi şeylerin pompalandığı yer. Daha çok sihir var. Evet. Peki Anadolu ile bağın nasıl? Yani Anadolu'da bir esans var bence. Bir sürü şey bu güzel Anadolu'nun içinde. Bizler de bunun bir ürünüyüz ve ben bu Anadolu'ya fazlasıyla yani az önce bahsettiğin insanlardan aldığın ilham bile bu Anadolu'nun bir farklılığının bir ürünü. Senin bakışın nasıl bu Anadolu'ya? Öncelikle Anadolu'yu çok gezmiş bir insan değilim. Hani ülkemizi her yerini gezdim falan gibi bir iddiam yok. Ama gittiğim ve gördüğüm kadarıyla çok acayip bir çeşitlilik var bir defa. Yani etkilenilmeyecek gibi bir şey değil. Ve özellikle daha küçük yerlere gittiğimde gördüğüm insan saflığı, yani böyle hani çok ilgi çekici bir şey. Gerçekten görüyorsun yani hani çocuk gibi kalmışlar ve bu böyle bana bir şey yitirmişim gibi de hissettiriyor çoğu zaman. Hani çünkü biz burada şehirde gerçekten cin olmayı öğreniyorsun yani bir yerde. Hayat seni yıpratıyor, çok yönlü düşünmeye zorluyor. Düşünmeden samimiyetsiz cevaplar vermeye, sahte bir gülücükle günaydın demeye falan. O kendi olma dürüstlüğünü dedik ya başta. O onu hep öyle yaşamış yani. Hani kendi olma dürüstlüğünden hiç vazgeçme. Ham bir şekilde kendisi ve bir performans içermeyen bir benlik. Hem yitirdiğim, hem özlediğim, hem de artık geri dönmediğim, dönemeyeceğim ve bir tarafıyla da bazen de kişisine göre iyi ki de dönmeyeceğim bir şeye, bir sürü şeyi uyandırıyor yani o anlamda. Yani karmaşık duygular. Ya bazen hem bir hüzün, bazen de bir mutluluk. O kişisine göre çok değişiyor yani. Bazen yitirdiklerimi, bazen kazandıklarımı hatırlatıyor. Buradan sesini duymayı bekleyen. Bir yerlerde umudu bitmiş, ümidi bitmiş. Belki senin 5 yıl önceki halin, belki 10 yıl önceki halin, belki de 5 yıl sonraki halin. Herhangi bir hal, ilham almayı bekleyen. Senden duyacağı bir cümleyle belki yolculuğunu o bahsettiğimiz aydınlığa biraz daha yakınlaştırabilecek insanlara ne söylemek istersin? Sanırım her ne yaşıyorsa ve neyin içindeyse onun içinde artık onun içinde kalmak istemeyecek kadar kalmasını söyleyebilirim. Oradan kesinlikle bir şey doğacağına inanıyorum. Kaçtığı şey bu, yani canavarıyla göz göze gelmesini tavsiye edebilirim sadece. Yani büyük bir koridorda koşarken kaygıyla, korkuyla koşarken durup arkasına bakmasını isteyebilirim. Yani bunu dileyebilirim. Çünkü beni oradan çıkartan şey o olmuştu yani. Hani, kendi korkusuyla göz göze geldiğinde o kadar da korkunç bir canavar olmadığını hissetmesi diye bilmiyorum. Harikaydı. Gerçekten. Çünkü verilebilecek en iyi tavsiye bu. Herkese ortak. Herkesin bir karanlığı var ve arkasına bakmadığı müddetçe yolun hiçbir önemi olmuyor. Ve çünkü enerjisinin de fark etmeden çok büyük bir kısmını tüketiyor oluyor o yani. O canavardan kaçmak öyle bir çaba ki hani dön ve bak ve kurtul. Canavarla el ele koş. Hani canavar sana yardım etsin. Canavarın üstüne atla ve canavar koşsun. Bence iyiydi gayet. Bence de. Ne diyorsun? Beğendin mi? Süper. Çok çok keyif aldım. Aşırı kafam açıldı yani. Aşırı. Şey gibi oldu mu? Aşırı iyi oldu. Böyle şey hani bayağıdır böyle beynimi bu kadar hani iyi kullanmamıştım. Hani bu kadar çok soruyu aynı anda düşünmemiştim. Mükemmeldi. Çok teşekkür ederim Çıkarcan. Ben de çok mutlu oldum gerçekten. Hakikaten süperdi. Harika. İşte bu.